Eğitimci kimliğimle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şayet davranış problemi yaşayan bir bireyle çalışıyorsanız, bireyin soruna neden olan davranışların sağaltımına geçmeden önce ayrıntılı bir anamnez almayı unutmayın. Bu hikayede özellikle bireye, bakım veren kişilerin aralarındaki ilişkinin niteliğine, bir soruna karşı verdikleri tepkilere, sosyal olarak tutumlarına dikkat ederseniz, bireyin yaşadığı uyum sorununu da tespit etmiş olursunuz. Zira Adler'in de dediği gibi, problem çocuklar daima problemi yaratan aileler yüzünden ortaya çıkar. Bu noktada eğitimciye düşen görev yalnızca bireyin davranışını düzeltmek değil, o davranışın beslendiği sosyal ortamı anlamak ve gerektiğinde bu ortama yönelik düzenlemeler önermektir. Çünkü davranış yalnızca bireyin iç dünyasının değil, aynı zamanda çevresiyle kurduğu ilişkinin de bir yansımasıdır. Aldığımız anamnez sayesinde çocuğun anne baba tutumlarına nasıl maruz kaldığını, ev içinde hangi rollerin dağıtıldığını, kardeşler arası ilişkilerin nasıl şekillendiğini ve sınırların nasıl çizildiğini görme şansımız olur. Özellikle bakım verenler arasında tutarsızlık varsa, örneğin bir ebeveyn sınır koyarken diğeri fazlaca hoşgörülüyse, çocukta çatışmalı davranış biçimlerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu noktada sadece çocuğa değil, aile sistemini de iyileştirici bir ayna tutulmalıdır. Adler'in bireysel psikoloji kuramında vurguladığı gibi her davranışın bir amacı vardır. Davranış problemleri de çoğu zaman bir dikkat çekme, güç kazanma ya da kontrol sağlama çabasıdır. Çocuk bu stratejileri çoğunlukla bilinç dışı bir şekilde gerçekleştirir. Çünkü yaşadığı ortamda başka türlü var olmanın yollarını öğrenememiştir. Bu yüzden eğitimcinin sorumluluğu sadece sınıfla ya da bireyle sınırlı değildir. Aileyle işbirliği kurmak, gerektiğinde psikolojik destek önermek ve çocuğun sistem içindeki yerini anlamak da mesleki becerilerin önemli bir parçasıdır. Unutulmamalıdır ki, kalıcı değişim yalnızca bireyin değil, bireyi saran ortamın da dönüşümüyle mümkündür. Bu bağlamda davranış problemini bir semptom olarak görmek, altta yatan ihtiyaçları, çatışmaları ve eksiklikleri doğru analiz etmek çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir müdahale süreci sağlar. Gelin isterseniz bu kısımdan sonra yine Alfred Adler'in bireysel psikoloji ekolüne göre problem davranışa sebep olan ailelere daha yakından bakalım. Adler, uyumsuz davranışa neden olan aile yapılarını kontrolcü baskın, yetersiz boyun eğen, umursamaz, boş vermiş aileler olarak 3 gruba ayırır. Kontrolcü gruptaki aileler çocuklarının sorumluluk almasını sağlayacak etkinlikleri onun yerine ve çabucak yapmayı seçer. Bu durum çocuğun öğrenmesi gereken bilgiyi henüz işlemeden geçmesi anlamına gelir. Özellikle ilk 5 yaş bu gibi konular için kritik öneme sahip dönemlerdir. Sorumluluk alma, sabırlı olma, örüntü tamamlama gibi bilgiyi pekiştirmeye ve içselleştirmeye dönük çalışmalar bu yaşlarda daha hızlı ve sağlıklı olacaktır. Maalesef yerine yapma davranışı bireyin ileriki yaşantısında da önemli sorunlar çıkmasına neden olabilmektedir. Yetersiz boyun eğen ailelerde yetişen birey, benim daha önce kanalda da anlattığım fütursuz çocuğa örnektir. Bu aile ortamında yetişen çocuk daha serbest ve istediğini yapmakta özgür bırakılmıştır. Bu durumun umursamaz ebeveynlerin tutumundan farkı, ki orada da çocuk varlığı yokluğu bir olan durumla karşı karşıya kaldığı için yaşadığı önemsenmeme hali davranış olarak daha çok dikkat çekme üzerinedir. Oysa boyun eğen ailede dikkat çekme gibi bir davranış söz konusu değildir. Orada daha çok pasif ailenin kontrolü kaybetmesi sonucu sınırların tamamen kaybedilmesi ve çocuğun kendini ebeveyninden daha üstün görmesi sonucuna ulaşılır. Yani bir nevi patron çocuk anlayışı baskın hale gelir. Her istediği yapılan ve istediği şekilde davranan bireyin ileride ne kadar çok sıkıntı çekebileceğini ya da çevresini nasıl zorbalayabileceğini sanırım tahmin edebilirsiniz. Umursamaz, boş vermiş ailelerde çocuk kendini görünmez veya kaybolmuş hisseder. Aile fertleri kendi yaşantılarına o kadar çok kaptırmışlardır ki kendilerini, çocuğun ne yaptığıyla, ilgilendiği şeylerin ona zarar verip vermemesiyle dahi ilgilenmez. Aslında bu durum tam olarak sınırların çizilmesi gereken yaşlarda bırakın o sınırları çizmeyi, sınırların tamamen belirsizleşmesine sebep olacaktır. Doğrular, yanlışlar, haklılıklar, haksızlıklar, çekinilmesi gereken tehlikeli işler, sorumluluklar,
sorumsuzluklar, hepsi ama hepsi birbirine karışır. Bu üç tip ebeveyn modelinde birey büyümek için, ki burada büyümekten kasıt olgunlaşma ve hayatın getirilerine karşı kendini hazırlama olarak düşünülmelidir. Dışarıdan desteğe muhtaç kalacaktır. O destek de bireyde yeterli ve uygun bir sağaltım gerçekleştiremezse, işte o zaman bireyin benzer davranışları gelecek yaşantısında da gösterebileceğini düşünebiliriz. Buradan da tıpkı Adler gibi şu sonuca ulaşabiliriz. Çocukluk döneminde yetersizlikleri görüldüğü halde yerine uygun davranış kalıpları geliştirememiş, şımarık tavırları törpülenmemiş, bilakis bu olumsuz ve şımarık tutumları pekiştirilmiş ya da gerek umursanmayarak gerekse yetersizlik yüzünden ihmal edilmiş bireylerin yetişkin hallerinde de aynı veya benzer davranış örüntülerine devam ettirebileceği anlamına ulaşabiliriz. Peki bu üç tip ebeveynin yetiştirdiği bireyler ileride nasıl bir kişilikle karşı karşıya kalabilirler? Kontrolcü, baskın ebeveyn tutumu altında yetişen birey. Bu tarz ailelerde çocuklar sürekli denetlenir, yönlendirilir ve kendi seçimlerini yapma fırsatı bulamazlar. Bu çocuklar büyüdüklerinde genellikle ya otoriteye körü körüne boyun eğen ya da otoriteyle sürekli çatışan bireyler haline gelirler. Kendi kararlarını almakta zorlanır, sürekli dış onay arayabilirler. Özgüvenleri genellikle sarsılmıştır çünkü çocukluklarında hata yapmalarına bile fırsat verilmemiştir. Yetersiz, boyun eğen ebeveynler ile büyüyen bireylerde çocuk modelleyecek uygun kişileri etrafında görmeden büyüdüğü için ya vaktinden önce olgun bir kişi haline gelecek ya da büyürken hiçbir kararı veya davranışı sorgulanmadığı için daha başına buyruk ve dediğim dedik bir kişiliğe evrilecektir. Umursamaz, boş vermiş ailelerde yetişen bireylerde ise şunları söyleyebiliriz. Bu bireyler ileride ya duygusal olarak donuk, bağ kurmakta zorlanan kişiler haline gelir ya da dikkat çekmek için abartılı, uç davranışlar sergileyen kişilikler geliştirebilirler. Bu üç ebeveyn modelinin ortak noktası çocuğun bireyselleşme sürecine zarar vermeleridir. Sağlıklı bir kişilik gelişimi için çocuğun hem sınırlarla hem de sevgiyle büyütülmesi gerekir. Aksi takdirde birey ya sınır koymayı öğrenemez ya da kendi sınırlarını savunmak adına aşırı savunmacı bir yapıya bürünebilir. İşte bu nedenle Adler'in problem çocuk, problemli aileden çıkar sözü yalnızca bir tespit değil, aynı zamanda ailelere ve eğitimcilere düşen büyük bir sorumluluğun altını çizer. Bu bölümde anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde farklı bir konu ile görüşünceye dek sağlıcakla kalın.